bir savaş uçağı olarak gördüğümüz F-35'in Suudi Arabistan'a satışı tabii ki şaşkınlığa sebebiyet verdi. Çünkü İsrail Orta Doğu coğrafyasını biliyorsunuz, bölgesel hava üstünlüğünü kaybetmek istemiyor. Suudi Arabistan'ın F-35 sahipliği İsrail'in hava üstünlüğü tekelini kırar mı? Washington artık sadece İsrail'le mi çalışıyor yoksa yeni bir eksen mi oluşturuyor? Soruları İsrail basında çıktığını görmekteyiz. Bu anlaşma bir şekilde Suudi Arabistan'la Çin yakınlaşmasını engellemek üzere de yapılmış olabilir. Suudi Arabistan'la bir Rusya yakınlaşmasının önüne geçmek için de olabilir ki hatırlayın Selman ilk siyasette ağırlığı artmaya başladığında biz her ülkeyle görüşürüz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarının satışına onay verdi. Neden böyle bir hamle yaptı? Şimdi tabii ki Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler sadece günümüzle alakalı değil. 1970'lerin ikinci yarısından itibaren biliyorsunuz petrodolar üzerinden bir anlaşma ve bu petrodolar üzerinden de işte Suudi Arabistan'ın en basit ifadeyle Körfez'in Amerika'ya petrol sağlaması ve bunun karşılığında büyük silah satımı alınması iki tarafında aslında kazan kazan şeklinde bir siyaset güdülüyordu. Ve tabii bu Körfez sermayesinin ve özellikle bu silahlanma yarışı içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki ağırlığını da uzun zamandır ortaya koyan bir anlayış. Şimdi son tabii Prens Salman biliyorsunuz özellikle ilk Donald Trump'la bir araya geldiğinde de yüklü miktarda silah satın almıştı. 100 milyar dolarlık yaklaşık. Hatta bunu Donald Trump elinde böyle pankartla gösterip şu silahları şu kadar paraya sattık diyerek de bizi aslında şaşırtmış. Çünkü hiçbir Amerikan başkanı yaptığı anlaşmanın kalemlerini böyle açıkça ifade etmezdi. Şimdi o tarihten sonra da Suudi Arabistan'la yani Trump dönemiyle alakalı Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bu daha doğrusu ekonomik anlaşma zihniyetinin siyasete yansıdığı bir süreç görüldü. Şimdi ikinci Trump döneminde de yine Suudi Arabistan'la olan ilişkiler özel bir noktaya oturtuldu. Ama son görüşme yani Prens Salman'la Donald Trump'ın son Beyaz Saray görüşmesinde artık ticaret hacminin 1 trilyon dolara kadar çıkarılması, yani yatırım oranı 1 trilyon dolara kadar çıkarılması, silah satışı noktasında da artık işte 5. nesil en güçlü bir savaş uçağı olarak gördüğümüz bilinen F-35'in Suudi Arabistan'a satışı tabii ki şaşkınlığa sebebiyet verdi. Çünkü en önemlisi İsrail açısından Suudi Arabistan'ın böylesine büyük böylesine kudretli bir uçağa sahip olması, F-35 gibi bir uçağa sahip olması bir güvenlik alarmına sebebiyet verdi. Çünkü İsrail Orta Doğu coğrafyasını biliyorsunuz, bölgesel hava üstünlüğünü kaybetmek istemiyor. İstemediği için de sonuçta Suudi Arabistan bir Müslüman ülke. Suudi Arabistan biz her ne kadar Amerika ile özel ilişkiye sahip olsa desek de özellikle işte İran, Yemen yani kendi asimetrisi üzerinden oluşturabileceği tehditler bakımından da özel bir konuma, münhasır bir konuma sahip olduğunu da düşünürsek eğer bu İsrail'in güvenliğini oldukça rahatsız etti. Ama tabii bugünkü mesele aslında Orta Doğu'daki yeni inşa edilmek istenen güç mimarisiyle alakalı olduğunu görmemiz lazım Gülsüm Hanım. Çünkü mesela baktığımız zaman İsrail basınında çıkan haberlere göre oluşan bir korku var. O korkuyu mesela 3 maddede şöyle özetleyebiliriz. İsrail'in bölgedeki hava gücü tehlikeye giriyor mu? Suudi Arabistan'ın F-35 sahipliği İsrail'in hava üstünlüğü tekelini kırar mı? Washington artık sadece İsrail'le mi çalışıyor yoksa yeni bir eksen mi oluşturuyor? Soruları İsrail basında çıktığını görmekteyiz. Şimdi bu 3 soruya da verilecek aslında cevap var. Evet, İsrail Orta Doğu'nun tek hakim hava gücü olmak. Tabii biliyorsunuz İsrail'e verilen destek 1948'den beri artık trilyon dolara resmi gayri resmi rakamlarla beraber trilyon dolara kadar ulaştığını görüyoruz. Şimdi böylesine bir hava tekelini riske atmak isteyen bir Donald Trump olabilir mi? Şimdi bu belki de İsrail'i dengelemek, Netanyahu'nun siyasetini birazcık asimetrik olarak kısıtlamak üzere bir hamle de olabilir. Çünkü Epstein dosyasının özellikle bu evangelist Siyonist lobi ile alakalı olarak Donald Trump'ı köşeye sıkıştırdığı haberlerini de düşünürsek eğer yorumlarını, bu da aslında Trump'ın ortaya koyduğu bir karşı hamle olabilir mi? Örneğin. Şimdi diğer taraftan yeni bir eksen oluşuyor mu? Şimdi bu da aslında önemli. Çünkü İsrail'in özellikle bundan sonraki süreçte işte yeni Gazze dedikleri, Gazze'yi tamamen yok ettikten sonra oraya yeni bir yatırım alanı haline getirilmesi, işte efendim hala da Lübnan ve Suriye'de bilhassa biliyorsunuz işgal ettiği topraklardan çıkmayacağım demesi ve Suriye'deki o PKK gruplarını, onların iz düşümlerini, devamları dediğimiz YPG, SDG'yi destekler nitelikte olması Donald Trump'ın ne kadar siyasetiyle uyumlu. Şimdi burada Donald Trump'ın beynindeki dengeyi de görmek lazım, aklındaki dengeyi. Fakat şöyle bir durum da var. F-35 noktasında İsrail'in oluşturmuş olduğu tedirginliği de şöyle yorumluyorlar. Bu F-35 sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda hava, kara ve deniz istihbaratlarını tek platformda toplayan bir savaş ağı.
savaş uçağı ağı. Şimdi o zaman Suudi Arabistan'da eğer böyle bir avantaja sahip olursa bu ikili aynı statü, acaba aynı güç bir denge mi sağlar yoksa yeni bir savaş sebebi mi ortaya çıkarır? Böyle bir kritik bir alarm noktasına getirildi İsrail'in ifade ediliyor. Şimdi İsrail F-35'leri son olarak nerelerde kullandı diye baktığımız zaman Gülsüm Hanım, neden bir F-35 hassasiyeti var İsrail'in? Gazze katliamında biliyorsunuz o masum insanlara o işte 5. nesil uçakla bomba yağdırdı ve orada insanları katletti. Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. Yemen'de Husileri aynı şekilde saldırdı ve İran derinliklerine yapılan operasyonlarda da F-35'ler İsrail tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Şimdi dolayısıyla bu F-35 oyun değiştirici bir rolü de var İsrail açısından. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın denk bir ülke olarak İsrail'in karşısında böyle bir hava üstünlüğüne sahip olmasını da ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturacağı ifade ediyor. Başka noktalar da var Gülsüm Hanım, İsrail'i rahatsız eden yapılan anlaşmada. Onlar da şöyle ifade ediliyor. Sivil nükleer enerji, kritik mineraller, ileri teknolojiler ve askeri işbirliği. Yani bu Trump'ın son Salman görüşmesinde artık derin, kapsamlı ve kalıcı bir ittifak kurmak istediğini görüyoruz. Şimdi biraz geriye gittiğimiz zaman 2019 senesinde biliyorsunuz meşhur bir küre fotoğrafı vardı. Küreye el basan Sisi vardı o fotoğrafta, hatırlayın. Prens Salman'ın babası Kral Abdülaziz bin Selman vardı ve Trump, o zaman da daha Trump yeni çiçeği burnunda bir başkandı. Bu küreye el basarak aslında sanki böyle yeni dünya düzeni üzerinde yemin eden 3 lider profili çizmişlerdi. Hatta Simpsonların böyle bir kehaneti olduğu da biliyorsunuz konuşulmuştu. Ve o tarihten bu tarihe kadar da Trump'ın, Biden dönemini ara bir dönem olarak görürsek, Suudi Arabistan siyasetini ve işbirliğini farklı bir yere oturtuyor. Şimdi bu belki alternatifli, belki dengeleyici, belki Körfez ülkeleriyle özellikle diğer işte Bahreyn, Baye gibi, Katar gibi diğer ülkeleri de konsolide edecek bir siyasetin Suudi Arabistan'la işbirliğinden geçtiğini de belki düşünüyor olabilir. Ama bu saymış olduğum başlıklar, özellikle askeri işbirliği ve ileri teknolojiler, ki biliyorsunuz çip noktasında da bir işbirliği anlaşması imzalandı, İsrail'i oldukça rahatsız ettiğini görmekteyiz. Şimdi dolayısıyla bu satış İsrail açısından hava üstünlüğünü kaybetme tehlikesini ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından da Netanyahu'yu dengelemek veya Netanyahu'nun bu kontrolsüz ani saldırılarını bir şekilde kısıtlayabilecek bir siyasi bir denge hamlesi olarak da belki görülebilir. Ama neticede baktığımızda Katar'a verilen silahların, ki son İsrail'in yapmış olduğu saldırılar sonrasında biliyorsunuz Hamas üyelerine yapılan saldırı sonrasında o silahların ne kadar kullanılamaz olduğunu ve aynı şekilde F-35'lerin de eğer kullanılma ihtimali doğarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği hedefi istediği zaman vurma yetkisi dışında bir şey yapamayacaklarını da onlara hatırlatıyor. Ama bu anlaşmaların, daha doğrusu bu altyapının da 1970'lerin ikinci yarısından sonra başlayan petrodolar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Şunu da söylememiz lazım. Bu anlaşma bir şekilde Suudi Arabistan'la Çin yakınlaşmasını engellemek üzere de yapılmış olabilir. Suudi Arabistan'la bir Rusya yakınlaşmasının önüne geçmek için de olabilir ki hatırlayın, Selman ilk siyasette ağırlığı artmaya başladığında biz her ülkeyle görüşürüz dedi. Rusya'yla da görüşürüz, Çin'le de görüşürüz dedi. Ve bizim hep söylediğimiz Çin, Rusya ve İran bloğuna karşı eğer Suudi Arabistan, ki Hindistan da bunu dönem dönem yaptı biliyorsunuz, ortada bir denge pozisyonunu koruyup hiçbir tarafa kanalize olmadan, iki tarafa da dahil olmadan ortadayım diyebilirse bu onun belirleyici ağırlık siyasetini karşımıza çıkarabilir. Ki biraz Prens Salman da o özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor ve Suudi Arabistan'ın iç siyasetindeki reformlar da önemli biliyorsunuz. Toplumsal yaşamdaki reformlar da çok çok önemli. Yani Salman yeni bir Suudi Arabistan inşa etmeye çalışıyor ve kendisi kral olduğu zaman da belki oturduğu zaman da koltuğa, o tahta oturduğu zaman da artık bambaşka bir Suudi Arabistan görme şansımızın da olabileceğini düşünüyorum. Ama yine ifade edeyim, Yemen, İran, Çin ve Rusya diyeceğimiz, hani Yemen'i de bu bloğun Arap Yarımadası'nın güneyinde önemli bir coğrafya olarak görürsek eğer, bunun Suudi Arabistan silahlanması üzerinden İran'ı daha fazla silahlandırmak, İran'ın da Çin'in de beraber İsrail'e veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına daha büyük tehdit olabilme şansını da, ihtimalini de belirtebilir. Belki biraz karmaşık söylüyorum ama böyle bir kar topu veya bir kelebek etkisiyle bambaşka bir güvenlik mimarisi de karşımıza çıkarır. Ama bu planın bilhassa Donald Trump'ın İsrail'i biraz olsun belki dengelemek veya Netanyahu'ya karşı bir koz, bir kart olarak da algı bakımından değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Ya bir bakıma bir mesaj gibi bir şey miydi? Yani mesaj gibi de görülebilir ama hani bu tamamen Suudi Arabistan'ı biz İsrail'e karşı destekliyoruz gibi de algılanmaması lazım. Hani diyeceksin ki Gülsüm Hanım, işte bu Gazze katliamında hangi
Arap Müslüman ülkesi tam olarak ayağa kalktı da Netanyahu'nun karşısında şöyle dimdik durabildi? Sizle konuştuk defalarca. Hayır, evet biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bu davanın arkası tamam çok güzel ama bal diyerek ağız tatlanmıyor. Siz sahada ne yaptınız? Netanyahu ne dedi? Koltuklarınızı rahat oturmak istiyorsanız der Arap ülkelerine seslenerek sesinizi çıkarmayın dedi ki Prens Salman'ın büyük dedesi biliyorsunuz Faysal'ın da İsrail'e meydan okuyan bir kral olarak bunun bedelini, karşılığını canıyla ödediğini OPEC krizi sonrası biliyorsunuz onu da size konuşmuştuk. Aramco petrol ihracatını durdurmasıyla beraber destekleyen ve İsrail ülkesine ve onu destekleyenlere karşı bunun karşılığını canıyla ödedi. Dolayısıyla maalesef gidiyorum her zaman altını çizerek o cihat ruhunu kaybettiğimiz için İslam vahdeti vücudu, vahdet bilincini kaybettiğimiz için maalesef Gazze'de bugün 100 binden fazla insan öldürüldü, katledildi. Dolayısıyla sahada çok olmasa bile ama Netanyahu'nun kendi diplomasi veya siyaset anlayışında belki bu F-35 meselesi İsrail'e biraz daha dengelemek veya İsrail acaba Rusya'yla diyalog kurma şansını da ortaya çıkarabilir mi? Ya O da da bir soru böyle işareti. kendi savunma sistemini geliştirebilir mi? İsrail mi? Evet. Valla İsrail'in bu noktada yetisi bence çok az. Çünkü bugüne kadar hep dediğim ya 48'den bugüne kadar 1 trilyon dolara yakın dolaylı dolaysız yardım almış bir ülkeden bahsediyoruz. Ve yeni bir fon oluşturuldu. Yine aynı şekilde 15-16 milyar dolarlık bir silah satımı. Her zaman zaten oluyor bu. Tekrarlanan bir anlaşma. Ama İsrail'in de özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden hep diyoruz Akdeniz siyaseti ve Rusya'nın da bu bölgedeki siyasetini göz önünde bulundurursak Netanyahu'nun Amerika'daki Donald Trump'a karşı oynayabileceği bir denge Rusya tarafından da oluşabilir. Diyeceksiniz ki Çin nerede burada? Çin her yerde. Yani Çin bu noktada orada veya burada demiyoruz. Çünkü Çin fırsatını bulduğu zaman menfaati gereği, çıkarı gereği de her coğrafyada kendine yer bulabiliyor. Ama işin jeopolitik okumasını ben bu şekilde değerlendiriyorum ki işin aslında biraz evvel söylediğim sivil nükleer enerji ve kritik mineraller. Bu mineral meselesini biliyorsunuz siz de daha önce de konuştuk. Yani kıymetli madenler dediğimiz bu mineraller meselesi de aslında Donald Trump'ın başat ekonomik siyasetinin de harcını oluşturuyor. Dış politikasını da buna göre. Savaşları da aslında buna göre yönler. Şimdi Ukrayna meselesi de biliyorsunuz hep dedik ya bu işin değerli madenler kısmı aslında belirleyici. Kazakistan'a gitti ne yaptı? Değerli madenler anlaşması imzaladı. Efendim Afganistan'da ne yapıyorlar şu anda? Yine aynı şekilde o kritik madenler ve mineralleri kontrol etmek için birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve mesele aslında burada kilitleniyor ki Tayvan'ı hep konuştuk. Tayvan'ın çip krizini hepimiz hatırlıyoruz. Ne kadar büyük bir darboğaza sürükledi üretimi. Dolayısıyla artık böyle bir dünya savaşı sistemi var aslında karşımızda. Belki de bu meselede biraz da bunun bir parçası olarak görülebilir. Suudi Arabistan'ın F-35 sahipliği bölgesel güç dengesini değiştiriyor. Peki Amerika böyle bir dönemde neden böyle bir girişimde bulundu? Suudi Arabistan'ı orada güçlendirme gibi. Şimdi aslında Donald Trump biliyorsunuz hep dediğimiz gibi bir ticaret adamı mantığıyla hareket ediyor. Yani bir iş adamı gibi çıkarlarını kendi para politikası üzerinden ve tabii bunun üstünden de Amerika Birleşik Devletleri'nin milli menfaatleri üzerinden değerlendiriyor. Şimdi geleneksel dış politika çizgisinde ne olması gerekiyor? Biz tamamen Avrupa merkezci veya Atlantik merkezci görüşümüzü İsrail'e vermiş olduğumuz işte 1948'den beri vermiş olduğumuz destekle ve bunun vekil güçleri üzerinden. Ama şu anda diyor ki hayır. Ben devlet başkanları nezdinde de bu işbirliğini yaparım ve benim çıkarıma kim olursa olsun ki bunu Avrupa'ya da söyledi biliyorsunuz. Yani siz gereğini yapmazsanız ben sizi Rusya'ya karşı korumam dedi. Gereği neydi? Yeteri kadar para vereceksiniz dedi. İşte bu Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmesi Putin'le, Xi Jinping'le biliyorsunuz görüşmesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya gelmesi. Bu neyi gösteriyor? Benim çok yönlü ve herkesle görüşmeyi hazmedebilen bir anlayışım var. Bunu kabul edeceksiniz. Suudi Arabistan'ı da bu noktada Körfez'in belirleyici bir aktörü, başat bir aktörü haline getirmeye çalışıyor. Bu noktada yarın bu vermiş olduğu silahlar üzerinden belki bizim işte Orta Doğu meselesinde Suudi Arabistan'ı belli bir çizgiye çekmek veya Suudi Arabistan'ı Mısır biliyorsunuz Mısır da bu anlamda Sisi'yi belli bir safhada tutarak Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden Orta Doğu'yu farklı bir siyasi harita, yeni bir Sykes-Picot diyorduk ya, yeni bir farklı bir siyasi harita uygulayabilir. Bu da mümkün olur. Ama zamanlama dediğinizde Donald Trump biliyorsunuz çok öngörülemeyen bir lider. Hani bugün bunu niye yaptı? Çünkü daha dün biz Venezuela'ya konuşuyorduk. Şimdi Suudi Arabistan'a F-35 sattı ve Prens Salman görüşmesi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk Sayın Erdoğan'ın telekonferansa katıldığı ve Ahmet Şaran'ın da bulunduğu toplantı üzerinden Donald Trump'ın bir Gazze meselesinde artık olan oldu. Yani Gazze katliamında olan oldu. Burayı ayağa kaldıracağız. Sizin sermayenize ihtiyacımız var. 2. Yeni Suriye'nin inşasında, çünkü onlar artık biliyoruz neyin ne istediklerini. Biz burada bir otonomi, bir federasyon sistemi uygun görüyoruz. Ve siz de biz de burada
bu konuda destek vereceksiniz. Üçüncüsü de işin İbrahim Anlaşmaları'nın bence en önemli maddesi olan, ki onu da söyleyelim. İbrahim Anlaşmaları aslında Donald Trump'la Prens Salman arasındaki en önemli görüşme, müzakere maddelerinden biriydi. Ve eğer o anlaşmaya imza atıldıysa kayıt dışı veya başka türlü, o zaman biraz sıkıntılı zamanlar bizi bekliyor. Çünkü ticaret rotaları üzerinden İsrail'i bu bölgenin Orta Doğu Federasyonu olarak hep söylediğim Orta Doğu Federasyonu'nun başkenti haline getirmek istiyorlar. İsrail'i buranın yöneticisi haline getirmek istiyorlar. Çünkü Dubai-Hayfa demiryolu, Doğu Akdeniz'in limanlar zinciri bölgesi ve bunu IMEC dediğimiz yeni baharat yoluyla birleştirmek suretiyle Körfez, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve tabii Gazze, biraz daha aşağı inelim, Mısır ve Libya kadar uzanan hattı bir liman zinciri ve menteşesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir tehlike. Dolayısıyla neden bugün dediğinizde bence bunun en önemli nedenlerinden biri İbrahim Anlaşmaları'nın bir an evvel imza atılması ve derhal bu işin ticari boyutuna geçilmesi olarak görüyorum. Ve petrol boru hatları projeleri de bu işin içinde. Trump, Suudi Arabistan prensini $1 trilyon yatırıma ikna etti. Nasıl bir yatırım olacak ve Trump neden prense çok ilgi gösterdi? Şimdi aslında prensle kafaları uyuyor. Biliyorsunuz prensin İngilizcesi de çok iyi, akıcı bir İngilizcesi var. Ve kendi yani ilk siyasete hazırlandığı dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'ne olan sempatisi veya bir işbirliği anlayışının kendi çıkarlarına uygun olduğunu hep görüyorlar. Yani onlarda böyle bir işte İslam Birliği üzerinden biz burada bir işte vahdet oluşturabiliriz, biraz dediğim gibi. Bunu biraz ikinci plana atıyorlar. Evet, kutsal mekanlarımız, en kutsal mekanlarımız onların coğrafyalarında. Ama o kutsal mekanları maneviyatına uygun hareket ediyorlar mı diye baktığımız zaman maalesef. Çünkü Peygamberimiz biz böyle bir şey vermedi, böyle bir sünneti yoktu. Vasiyet etmedi. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi $1 trilyon aslında verdiğimizi kepçeyle alma söylemiydi. Çünkü ilk $600 milyar biliyorsunuz bir anlaşma. Daha sonra Suudi Prens dedi ki Salman biz bunu $1 trilyon çıkaracağız dedi. Şimdi bu petrodolar dediğimiz anlaşmanın biraz evvel size saymış olduğum 4 madde, sivil nükleer enerji, kritik mineraller, ileri teknolojiler ve askeri birliği. Şimdi askeri işbirliğini biraz evvel söyledim. İşin F-35 ve diğer silah malzemeleri, savaş malzemeleri. Diğerleri de ileri teknolojiler. Şimdi burada da yine bir çip meselesi var ve bunun üretimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin endüstrisine katkısı. Yani Suudi Arabistan'da bu çipler üretilecek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarda kullanılacak üretim tesislerinde. Bir de sivil nükleer enerji meselesi. Burada da aynı şekilde Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ama Suudi sermayesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne katılması bence Donald Trump'ın bu MAGA siyasetiyle, söylemiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü MAGA derken işte biz duvarlarımızı örüyoruz, içimize kapanıyoruzdan ziyade aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede çıkarı varsa, işte bunu Venezuela'da, Kolombiya'da gördük değil mi? Venezuela'nın petrolüne ve mineral madenlerine çökmek. Kolombiya'nın keza öyle. İşte Grönland keza öyle. Bu coğrafyadaki o hinterlandlara baktığımız zaman o içe kapanma değil aslında, dışa açılma. İşte bunun da bir parçası Körfez. Körfez'in bir, rotasını kullanmak, yani jeopolitik rotasını kullanmak. İki, petrolünü her zaman olduğu gibi sömürmeye devam etmek ve mümkün olduğunca Çin'e daha az enerji satmasını engellemek. Çünkü bu noktada da büyük baskı, hatta Hindistan'a biliyorsunuz büyük baskı yapmıştı, Rusya'yla enerji ticaretini sonlandır gibi. Ama Hindistan o noktada çok da bilmiyorum ne yapacak ama sözünü dinler mi dinlemez mi? Ama Çin'i, enerji bağımlısı Çin'i enerjiye daha da muhtaç hale getirmek üzere bence Donald Trump'ın bir kartı olarak da bunu görebiliriz diye düşünüyorum Gülsüm Hanım. Peki hocam, çok teşekkür ederim.